Herkese merhaba. Haldır uldur ajanda videoları geliyor. 2025 ajandam gelmek üzere. Onun tanıtımını çekmeden önce ben nasıl bullet journal kullanıyordum, kendi ajandamı nasıl hazırlıyordum bunu göstermek istedim. Çünkü birçok insanın, ben de dahil mesela ilk ajanda kullandığımda, kendi ajandamı yapmaya başladığımda neler yazacağımı bilmiyordum. Sayfayı nasıl dolduracağımı, nasıl verimli şekilde kullanacağımı bilmiyordum. Bu yüzden ben nasıl kullandım, nelerden fayda sağladım, hangi kullanım şekli benim daha çok hoşuma gitti, bunları size anlatmak istiyorum. Ve 2024 yılım birazcık nasıl geçti size onu göstereceğim. Moleskine 13x21 kareli defteri, sert kapak, D&R'dan aldım. Ama bu yıl D&R'a baktığımda bu defteri bulamadım. Google'da vesaire arattığımda da yine bulamadım. Bu defterin kareleri çok belirgin değil bu şekilde. Ve ben böyle çok belirgin olmayan kareli defterleri daha çok seviyorum. Ben bu defteri bulamadığım için 2025 yılı için Kimboron'un ajandasını aldım. Onunla gelince turunu çekeceğim. Defterin girişine yine Mona Lisa Studio'nun sticker'ını yapıştırdım. Buraya da bu ajandayı kullanırken kaç yaşında olduğumu yazdım. Şöyle kareli şeyler hazırlarken tek tek saymamak için buraya başta sayıp kaç kare var, işte hangi satırda hangi kare var onu görmek için böyle bir sayfa hazırladım. Burada benim en çok işime yarayan sayfalardan birisi Vision Board, vizyon panosu. 2024'te gerçekleşmesini istediğim hayallerimi, hedeflerimi, nasıl bir ruh halinde olmak istiyorum, bununla ilgili her şeyi bu sayfaya fotoğraflarını yapıştırdım. Bununla ilgili belki detaylı bir video çekerim. Çünkü bunu anlatırsam video çok uzayacak. 2024'te olacak işte genel eventları, önemli günleri falan sonradan yazıyordum. Mesela bugün güzel bir şey olduysa açıp burada bunu yazıyorum ve baktığım zaman o yıl olan her şeyi burada görebiliyorum. Genel olarak ben buraya doğum günlerini yazdım. İşte her ayın başında buraya bakıp o ay kimin doğum günü var vesaire onu görüyorum. Çünkü çok arkadaşım var. Burada hayat hedeflerim var. Burada işle ilgili hedeflerim var. Burada çizimle ilgili ve burada da izlediğim diziler var. Ama bu sayfayı çok dolduramadım. İzlediğim diziler, okuduğum kitapları falan çok yazamadım. Bunu belki oturup bir ara düzgünce yazarım. Burada da izlediğim filmler var. Bunu da yine çok detaylı yazamadım. Burada Instagram takip çizelgesi vardı. Bunu da dolduramadım çok fazla. Burada da Shopier ve YouTube var. Bunları da dolduramadım. Çünkü Mart ayından itibaren ben sürekli şehir dışına çıkmaya başladım. Bu sürede de böyle oturup ajandamda çok vakit geçiremedim. Genel olarak iş planı vesaire yapıp kapattım. O yüzden de buralar hep boş kaldı. Ocak ayına girerken böyle bir kolaj yaptım. Çok tatlı, yılbaşını anımsatan ve işte Nana'nın olduğu bir tatlı bir sayfa. Burada da işlerimi ve hedeflerimi yazdım. 2 yıl sonra yeniden bullet journal kullanmaya döndüğüm için tam olarak nasıl kullanmak istediğime emin değildim. O yüzden denemeler yaparak gidiyorum ilk birkaç ay. Aylık sayfa. Şükür logo. Bu gerçekten çok sevdiğim sayfalardan. Her ay bunu yapıyorum mutlaka ve her yıl yapmaya da devam ediyorum. Brain dump sayfası. Bunun da çok faydası oluyor. Beynindeki her şeyi buraya boşaltıyorsun. Buraya da böyle haftalık sayfa yapmışım. Burası da Şubat ayı. Mesela burayı her gün dolduramamışım ama sorun değil. Yani ne kadar doldurabilirseniz o kadar faydasını görüyorsunuz. Bu arada buradan itibaren vizyon panondaki bir şeyi başardım. O da İstanbul'a gitmek. Bu kadar erken olmasını hiç beklemiyordum gerçekten. Mart ayında İstanbul'a gittim. Hem Ramazan'ı orada geçirdim hem de arkadaşlarımla buluştum. Çok güzel bir etkinliğe katıldım ve Sticker Festivali'nde ilk standımızı açtık arkadaşım Yaren'le. Burada Yaren'in bana gönderdiği mektup var ve resmen manifest gibi yani. Mektubu okudum. Ondan bir süre sonra İstanbul'a gittim ve söylediği her şey gerçekleşmeye başladı. Böyle hatıra olsun diye sakladığım şeyler var. Onları hala kullanamadım. O yüzden burada dağınık dağınık duruyorlar. Bu yıl işbirliği almaya başladım ve zaten hedeflerimden biri de buydu. Daha çok işbirliği almak. En sevdiğim yabancı çizim markalarının bana ürün gönderdiği bir yıl oldu. Ohuhu markası da bana marker seti göndermişti. Onun reklamını, tanıtımını yapmam için. Onun etiketi. Tabii sonra yıl bitmeden ülkemizde gümrük sınırı 30 dolara düştüğü için artık işbirliklerim durdu maalesef. Bu da arkadaşımın bana gönderdiği doğum günü mektubuydu. Onu buraya yapıştırdım. Burada da yine ıvır zıvır. Ve Nisan ayı. Nisan ayında da böyle
o ayı nasıl geçirmek istiyorum, bu ay neler yapmak istiyorum onu yazdım buraya. Burada da mesela onu fotoğraflı şekilde gösterdim. İşte sipariş almak, bisiklet sürmeye başlamak, yeni tarifler denemek, tırnaklarımı uzatmak, bir şeyler örmeye başlamak, işte spor, pilates falan filan, o tarz şeyleri yazdım. Haftalık kısmı şöyle değil de böyle değil de biraz daha böyle kullanmaya başladım. Çünkü bir hafta içinde bitirmem gereken işler oluyordu. Sınırlı süresi oluyor ama ben gün gün yazdığım için ne kadar zamanım kaldığını görmüyorum ve işlerimi yetiştiremiyordum, bitiremiyordum, düzgünce planlayamıyordum. O yüzden bir haftayı tamamen böyle görebileceğim bir tablo hazırladım. Her işimi bölüp paylaştırmaya çalıştım. Bu şekilde verimli olduğunu fark ettim. Burada da stand hazırlıklarımı yazmışım. Yine böyle planladım. Mayıs ayında İzmirkon'a gitmiştim. Orada stand açtım. Onun bilekliğinin etiketi. Ve Haziran ayı. Burada da böyle ajandamı süslerken kullanacağım stickerları falan araya koyuyorum. Haziran ayında da İstanbul'da olduğum için o ayı çok dolduramadım ve Temmuz ayı. Temmuz ayında da böyle çok güzel bir sayfa hazırladım. En sevdiğim renkler benim pembe ile yeşil. Onunla böyle bu tarz bir şey yapmak çok hoşuma gitti. Ve benim hedeflerimden birisi de kaligrafi tarzında şeyler yazmaktı. Buradan itibaren gerçekten ben Bullet Journal'ı kaliteli şekilde kullanmaya başlıyorum. Geçtiğimiz aylarda bir video izledim. O videoda işte kadın böyle dikey şekilde kullanıyordu. Onunki Hobonichi'nin dikey ajandasıydı zaten. İşte teypler yapıştırıyor buraya. Üste böyle ana görevlerini, alta böyle yazıyor. Burada işte big task, small task falan filan var. En altı da böyle not kısmı olarak kullanıyordu. Her şey bittikten sonra o sayfayı dekore ediyor. Boş alanları stickerlarla dolduruyor falan. Çok hoşuma gitti. Ben de bunu denemek istedim bir hafta ve gerçekten çok faydasını gördüm. Yani her şeyi, notlarımı, görevlerimi, hedeflerimi, alışkanlık takibini, işlerimi, izlediklerimi hepsini bir sayfada görmek o kadar verimli oldu ki hani odağım dağılmıyordu. Yani tamamen odaklı bir şekilde o haftanın işlerini bitirebildiğimi fark ettim. Ondan sonra bu şekilde dikey olarak kullanmaya başladım ve 2025 içinde dikey ajanda aldım. Arkadaşımla gittiğimiz bir yerde pipetin paketi böyleydi. Onu yapıştırdım ve direkt mesela o günü hatırlatıyor bana. Yeditepe Üniversitesi'nin etkinliğine katılmıştım. Stand açmıştım Yukon'da. Onun bilekliğini ayrıtılarak koydum. Sayfalar çok güzel durmuyor mu ya? Gerçekten dikey kullanmak tam benim içinmiş yani. Artık böyle hani o dikeyi kullandıktan sonra ben ajanda tutmayı çok sevmeye başladım. Bullet Journal böyle haftalık sayfalar hazırlamak böyle zevke dönüştü benim için. Şehir dışında olduğumda ajandam bomboş. Stickerlar. Bu da Brain Dump. Hesap kitap. Burayı yanlışlıkla yaptım. Çünkü 2 defa yapmışım aynı sayfayı. Kız kardeşim İstanbul'a gelmişti Antep'ten. Ben de İstanbul'a stand açmaya gitmiştim. Üsküdar'da onunla beraber kafeye gittiğimizde o kafenin şeker paketiydi. Artık böyle şey yapıyorum. Ben de bağımlılık oldu. Gittiğimiz mekanlarda, özel anlardan böyle şeker paketlerini falan alıp buraya yapıştırıyorum. Direkt bana o anı hatırlatıyor. Ekim ayı da tabii ki de Halloween ayı. Yine dediğim gibi bu sefer de Ankara'da kızlarla cinnamon roll yemeye gitmiştik. Zeynira ve Bahar'la çizim date'i yapmıştık. Orada çok güzeldi cinnamon rollları ve o gün de çok cozy bir gündü böyle. Orada böyle nostaljik caz müzikler ya da sevdiğim müzikler çalıyordu hep. Sanki böyle ben seçmişim gibi müzikleri. Çok cozy bir mekandı. O yüzden çok sevmiştim o günü de. Onun etiketini yapıştırdım bu yüzden. Bu da dönüşte otobüste içtiğim çay paketi. Ve en sevdiğim sayfalardan biri. Çok güzel, çok dolu dolu. Çok iyi hissettiriyor böyle bakmak bile.
Ve yine çok tatlı sayfalardan biri. Burası da Kasım ayı. Kasım ayında gerçekten bu şekildeydim. Sürekli çalıştığım için yine çok fazla ajanda dolduramadım. Daha çok böyle haftalık kısımlarla ilgileniyordum. Diğer aylık kısımları çok dolduramadım. Ve haftalık kısımlar yine çok güzel. Burada Arcane'in 1. ve 2. sezonunu izledim. Yani 1.'yi yeniden izledim. Sonra 2.'ye başladım. O yüzden buraya Jinx'in sticker'ını yapıştırdım. Burada da yılbaşı sticker'larını tasarladığım için işte yılbaşı sticker'ımı yapıştırdım. Venti çizimi yaptım. Onu paylaştım. O yüzden bunu yapıştırdım. En sevdiğim sayfalardan biri daha. Burada ilk yaptığım sticker'ı kullandım. Onu gördüm geçen işte sticker'larımı falan kurcalarken. Dedim ki bunu buraya yapıştırayım. Ben genelde anime tarzı sticker'lar yapıyorum. İşte anime fan artları yapıp onları ürüne dönüştürüyordum. Ama daha çok böyle kendi çizimlerim, kendi karakterlerimin olmasını istemeye başladım. Bu yüzden 2025'te daha çok bu tarz illüstrasyonlar yapmaya devam edeceğim. Bu haftalık kısmı da nasıl kullandığımı göstereyim size, anlatayım biraz. Buraya genelde işte hangi ayda olduğumuzu yazıyorum ki böyle mesela şöyle baktığımda işte mesela burada Ekim, burada işte Eylül falan, bunu fark edip daha kolay görebiliyorum, bulabiliyorum sayfaları. Ondan sonra buraya da haftanın günlerini yazıyorum. Şöyle yazdığım zamanı göstereyim. Ondan sonra bu ilk 2 sıraya o gün yapmak istediğim ana hedeflerimi ya da güne ilk başladığımda yapacağım şeyleri yazıyorum. Ben genelde güne başladığım şeyleri yazıyorum. Ondan sonra alt kısmında o gün yapmak istediğim işlerimi, gideceğim bir yer varsa orayı vesaire yazıyorum. Ve işte günün kalanında zaten ajandam genelde açık durduğu için ve işlerimi bitirdikçe onları işaretliyorum. Ondan sonra akşam çay içerken falan mesela bir şey izlediysem, bir şey okuduysam ya da o gün nasıl geçtiyse onunla ilgili bir şey yazacaksam onları yazıyorum. En sonunda sayfa bittiğinde, hafta bittiğinde ya da bitmek üzereyken istediğim stickerları yapıştırıyorum buralara. Böyle daha belirgin olmasını istediğiniz, daha ana işiniz vesaire varsa onları da böyle belirgin olarak yazıyorum. Alta da böyle alışkanlık takibi yapmaya başladım. Alışkanlıklarımı haftalık olarak takip etmek daha kolay gelmeye başladı bana. Çünkü aylık olarak en başa gidip işte ayın başına gidip bakmak zor geliyor. Ama haftanın içinde onu da görmek, her gün plan yaparken görmek daha kolay takip etmemi sağladı. Buraya da işte notları yazıyorum. Kafamın içinde bitirmem gereken işleri vesaire. Sonra buradaki işleri buralara böyle pay ediyorum, paylaştırıyorum. Ondan sonra da bu hafta içinde bitirmeye çalışıyorum. Bazen de mesela buraya yazmak yerine planlarımı post-it'e yazıyorum. Diyorum ki işte bugün şunları yapsam iyi olur, işlerim bunlar. Bitirirsem eğer buraya yazıyorum. Bitirdiklerimi falan. Bu da işte Kasım'ın son haftası. Şu an burayı dekor etmedim. Yani dekor edilmemiş hali böyle. Yarına da birazcık yazmaya başladım. Çünkü yarın az çok ne yapacağım kafamda oturmaya başladı. Ama diğer günler şu an için boş yani. Buraya da işte bu hafta yapmak istediğim, bitirmek istediğim işlerimi, almak istediğim şeyleri vesaire yazdım. Birazcık erken ve heyecanlı davranıp Aralık ayının giriş sayfasını da hazırladım. Çünkü çok tatlı holografik sticker'ım var. Böyle Soft & Paper'dan almıştım. Biraz onun stickerlarıyla dekor ettim. Bir de Gara'nın fotoğrafını çıkartmıştım eskiden. Onu yapıştırdım. Buraya da böyle December şeysi yazdım. Bunu yapıştıracağım. Sonra buraya da şükür logo için Gratitude yazdım. Onu yapıştıracağım. Buraya da böyle minik bir çam ağacı koydum. Kendi yılbaşı stickerlarımı tasarladım. Onlar da geldiği anda diğer sayfaları kendi yılbaşı stickerlarına dekor edeceğim. Bakalım yılın son ayı nasıl dolduracağım. Bu defter de böyleydi. Bu arada sizin de ajanda ve bullet journal kullanımı ile ilgili tavsiyeleriniz, önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Beraber orada biraz sohbet edebiliriz bunlar hakkında. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.